Hava yollarında oluşan ve daralma ile gelişen ve ataklarla seyreden astım oldukça sık görülen bir hastalıktır. Öyle ki dünyada 300 milyon, ülkemizde de yaklaşık 4 milyon kişinin astım hastalığıyla mücadele ettiği belirtiliyor. Kronik bir hastalık olan astımda ataklarda görülen hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışıklık ve öksürük gibi sorunlar kontrol altına alınamazsa hayatın yaşam kalitesini ciddi boyutlarda düşürebiliyor. Hatta yaşamını yitirmesine bile neden olabiliyor. Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Nilüfer Aykaç, astım hastalığında oluşan atakların aslında uygun ve düzenli tedavi ile kontrol altında tutulabildiğine dikkat çekerek astım hakkında doğru sanılan 10 yanlışı şöyle anlattı. Toplumda astım hakkında doğru sanılan hatalı bilgiler hastaların tedavilerini aksatmalarına neden olabilirken günlük yaşamlarını da olumsuz etkileyebiliyor. Dolayısıyla tedavide sorun yaşanmaması ve kaliteli bir yaşam için hastaların astım konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Peki hangi hatalı bilgiler astım hastalarının yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyor? Astım genetik geçişli bir hastalık değildir. Yanlış. Doğrusu. Astım hem genetiğin hem de çevrenin etkilediği çok faktörlü bir hastalıktır. Öyle ki anne babadan birinin astımlı olması durumunda çocukta astım görülme riski %25 oluyor. Anne ve babanın her ikisinde de astım varsa bu risk %50'ye yükseliyor. Astım ilaçları şikayetler geçtiği zaman bırakılmalıdır. Yanlış. Doğrusu. Astım tedavisinde tek amaç yakınmaları ortadan kaldırmak değildir. Bu nedenle astımlı hastaların şikayetleri geçtiğinde ilaçlarını asla kendiliğinden bırakmamaları ve tedavinin hekim gözetiminde sürdürülmesi önem taşıyor. Tedavi süresi genellikle 3 ila 12 ay arasında değişiyor. Ancak bazı hastalarda tedavinin yaşam boyu devam etmesi gerekiyor. Her astım hastasında mutlaka hırıltı ve nefes darlığı olur. Yanlış. Astımlı hastalarda en sık hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışıklık ve öksürük görülüyor. Ancak hastalarda bu yakınmaların hepsi aynı anda ortaya çıkmıyor. Astım doğası gereği kendiliğinden ya da tedaviyle düzelip tekrarlayan bir hastalık olduğu için yakınmaların tümü ya da bir kısmı zaman içerisinde gözlenip kaybolabiliyor ve sonra tekrarlayabiliyor. Astım sadece alerjik bünyeli kişilerde oluşur. Yanlış. Doğrusu. Yaygın inanışın aksine astım hastalarının tümü alerjik bünyeye sahip değiller. Öyle ki hastaların %30 ila 40'ında alerji dışı etkenlere bağlı astım görülüyor. Hastaların tamamında kronik ve mikrobik olmayan havayolu inflamasyonuyla havayolunda aşırı duyarlılık oluyor. Bu nedenle hastalar alerjileri olmasa dahi astımlı olmayan kişilere kıyasla hava kirliliği, tütün dumanı, kokular ve irritan gibi çevresel faktörlerden çok fazla etkilenebiliyor. Kortizon içeren spreyler çok fazla yan etkiye sahipler. Yanlış. Astım hastaları astım ilaçları olarak kullanılan spreylerin kortizon içermeleri nedeniyle çok fazla yan etkiye sahip olduklarını düşünerek tedaviden kaçınabiliyorlar. Göğüs hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Nilüfer Aykaç, astımın en etkin tedavisinin kortizon içeren spreyler olduğuna dikkat çekerek bu ilaçlar bağımlılık yapmıyor ve sprey biçiminde kullanıldıklarında ses kısıklığı dışında ciddi bir yan etki göstermiyor. Üstelik sprey ilacını kullandıktan sonra boğazı bir bardak suyla çalkalayıp gargara yapmak ses kısıklığı gelişimini de önlüyor diyor. Hamilelik döneminde astım ilaçlarını kullanmak sakıncalıdır. Yanlış. Doğrusu. Toplumdaki yaygın inanışın aksine astım hastası hamilelerin astım ilaçlarını mutlaka kullanmaları gerekiyor. Zira ilaç tedavilerini bıraktıkları için astımı yeterince kontrol altına alınamayan hamilelerin hem kendilerinin hem de bebeklerinin sağlıkları olumsuz etkileniyor. Anne adaylarının riskli doğum yapması, hayatını kaybetmesi, bebeğin düşük kiloyla ya da erken doğması,
astım ilaçları bırakıldığında en sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla astım hastası olan tüm hamilelerin bu dönemde göğüs hastalıkları uzmanı takibinde olmaları yaşamsal önem taşıyor. Astımın meslekle ilişkisi yoktur. Yanlış. Doğrusu, son yıllarda özellikle sanayileşmenin etkisiyle mesleğe bağlı astımın görülme sıklığı giderek artıyor. Erişkin dönemde görülen her 5 hastadan birinin mesleki astımı olduğu araştırmalarla saptanmış. Doçent Doktor Nilüfer Aykaç, bu nedenle erişkin yaşlarda tanı alarak her astım hastasının mesleğinin ve hobilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, özellikle uygun tedaviye rağmen hastalığın yeterince kontrol edilemediği hastalar meslek ortamında kaldıkları maruziyetler açısından gözden geçiriliyor. Eğer hastaların yakınmaları hafta sonu ya da tatil gibi dönemlerde azalıyor ve işe başladıklarında artıyorsa, astımlarını meslekle ilişkili olma ihtimali çok yüksek oluyor diye konuştu. Astım hastaları spor yapamaz. Yanlış. Doğrusu, astım hastalarında spor fiziksel ve ruhsal olarak olumlu etkiler oluşturuyor. Doçent Doktor Nilüfer Aykaç, özellikle çocuklarda düzenli yapılan egzersizlerin solunum kapasitesinin artmasını sağladığını belirterek sözlerine şöyle devam etti. Spor olarak yüzme, jogging ve pilates gibi spor aktivitelerini özellikle öneriyoruz. Yüzme sporu yapacaklar için klorla dezenfekte edilen havuzlar, klorun hava yolları için irritan olması nedeniyle astımı alevlendirebiliyor. Böyle durumlarda denizde yüzmek daha iyi bir seçenektir. Çayır çimen alerjisi olanlarda ilkbaharda açık havada spor yapmaktan kaçınılması yerinde olur. Ayrıca hava kirliliğinin ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığını düşünürsek, astımlı hastaların yaşadıkları yerlerdeki hava kalitesini izlemeleri, kirliliğin yoğun olduğu dönemlerde de açık hava spor yapmaktan kaçınmaları önemlidir. Kilo ile astım arasında bir ilişki yoktur. Yanlış. Doğrusu, yapılan çok sayıda araştırmada fazla kilonun astım hastalığının kontrolünü zorlaştırdığı ve atak oranını artırdığı kanıtlanmıştır. Ayrıca özellikle erişkinlerde fazla kilo, astımla birlikte sık görülen uyku apne hastalığı açısından da ek bir risk faktörünü oluşturuyor. Bu nedenle astım hastalığını kontrol etmek için ideal kiloya ulaşmak büyük önem taşıyor. İlaç kullandıkları için astım hastalarına aşı yapılması gerekmiyor. Yanlış. Doğrusu, yumurta alerjisi olmayan tüm astım hastalarının her yıl grip yani influenza aşısı olabilirler.